Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Ukrayna ve Rusya gerginliği. Ancak sadece bu değil, bunun bize olan etkileri. Ortak yaptığımız işlerin erteleneceğine dair görüşler var. Olaylarla birlikte hepsini toparlayacağız ve ne olabileceğine bakacağız. Yani işin ucunun bize nasıl değebileceğine. Peki bu sorun tam olarak nedir? Ortak yaptığımız projeler ertelenecek mi? Veya Ukrayna'nın savaş çıkarsa kaybetmesi mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Rus-Ukrayna sorunu. Sorun olan kısımsa günümüzdeki bölümü. Çünkü eskiden Ukrayna ve Rusya diye iki devlet yoktu. Sovyetler ve Kırım vardı. Tek olan dost olan bir halk. Ancak böylesine riskli bir coğrafyada karışıklık çıkmazsa olmaz. Zamanla halk ikiye bölündü. İki farklı devlet, haliyle ikisi de kendisini düşünecek. Tabi Rusya kaptırdığı toprakları, daha da önemlisi Karadeniz'in kontrolünü alma peşinde. Eskiden beri Ukrayna'yı kışkırtmakta. Amaç domine ederek karşı tarafa girmek. Bunun içinse orantısız askeri önlemler almakta. Orantısız diyorum çünkü 40 düzgün uçaklık bir hava kuvvetlerine karşı bilmediğimiz sayıda S-400 ve TOR sistemleri getirdiler. Durum sıkıntılı. Tabii bunlara rağmen bile Ukrayna tam olarak çıkmazda değil. Lakin Rusya hala çok tehlikeli. Çünkü Kırım'daki Sivastopol noktasında Karadeniz filosu bulunmakta. Bu filo bize bile problemken düzgün gemisi olmayan Ukrayna nasıl baş edecek? Rusya'nın doğrudan amacı Karadeniz'i etkisi altına almak diyelim. İşte bu olayların üstüne geliyoruz bize dokunan taraflarına. Sonuçta Afrika'da mızrak savaşı olsa o bile bize değecek. Dibimizdeki dostumuz mu dokunmasın? Şimdi sorunun temellerini belirttik ancak tam olarak işin tehlikesini belirtmedik. Anlamak için aklınıza Libya'yı getirin. İki tane taraf var ve bir tanesi ana hükümet, diğeri ise isyancı kısım. Tam olarak Ukrayna'ya benzemese de yakın. Üstüne bu taraflar dolaylı olarak tüm Orta Doğu gibi yerleri çıkmaza sokmakta. Halen sorunlarını yaşıyoruz. Bu noktada destek verilmezse Ukrayna'da bir Orta Doğu haline gelebilir. Bizim için askeri ve politik olarak kötü. Özellikle kuzey tarafımızda bir problem yokken ek bir alevlenmenin bizim için maliyeti ağır olur. Hele ki Ukrayna gibi büyük bir stratejik ortağımızın mevzu olması gerçekten sorun. Mesela Rusya sıcak denizlere inmek için Türkiye'yi kullanır ama asla hakim olamaz. Yani köprüden geçene kadar ortaklığımız sürer. Ancak aynısı Ukrayna için geçerli değil. O yüzden Libya gibi bir sorunun burada olması en basitinden ek donanma filomuzda epey paraya mal olur. Bunun üstüne Karadeniz'e çok fazla savaş gemisi soktuğumuz zaman da İngiltere, Amerika gibi devletler üstümüzden varlık göstermeyi deneyecek. Gördüğünüz gibi sorun iki devlet arasında ama çatışma küresel boyuta taşınır. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Bu yüzden böyle bir çatışma doğrudan aleyhimize olacak. Tabii dünya işin içine girdiğinden patlak vermesi biraz zor. Peki çatışmayı anladık. Olması zor ama olursa ne olacağını gördük. Bakalım bunun üstüne ortak yaptığımız savunma projeleri nasıl etkilenecek? Çünkü çatışma olmasa bile illaki etkilenecekler. Ortak yapacaklarımıza ve duruma bakalım. Örneğin ilk olarak gezgin seyir füzesi. Ukrayna'nın bize kattıkları en önemli şeyler motor yapabilme yeteneği. Bize şu an gezgin için AL-35 serisi motorlar sağlayacaklar. Biz de onlara karşılığında teknoloji ve para vereceğiz. Bundan iki devlet de memnun. Tabi bu çekişmeler projeleri iki farklı şekilde sonuçlandırabilir. Çünkü sınırlı miktarda paraları ve güçleri var. Ya doğrudan cepheye odaklanacaklar, Amerika gibi hazır desteklerle bizimle yapacakları projeler aksayacak, ya da ortak projeleri hızlandırıp kendi savunmalarını oluşturacaklar. Eğer ortak projeleri hızlandırırlarsa bize doğrudan kaynakları verebilirler. Çünkü kendilerine hızlı destekler lazım. Bu da karşılıklı ilişkiler hızlandığından bizim de çalışma hızımızın zorunlu olarak artması demek. Yani ortaklaşa kritik projeleri daha hızlı yapmamız mümkün. Çünkü Rusya'ya karşı destek için bütün kaynağı açabilirler. Muhtemelen Rusya saldırırsa ilk seçeneği, uzun süreye yayılırsa ikincisini göreceğiz.
Kısaca Ukrayna her türlü bizim için değerli ve stratejik bir ortak. Açıklanana göre aramızda 50'den fazla proje yürütülmekte. O yüzden Libya gibi bir duruma düşmeleri bizim için iyi olmaz. Rus ayısına karşı her türlü destek vermemiz gerekli. Peki son sorumuz, Ukrayna savaş başlarsa ne olur? Bunu gerçekten objektif olarak değerlendirelim. İlk olarak hava güçlerine ve askeri altyapılarına bakalım. Sayı olarak Ukrayna'nın elinde hava önleme yapabilecek düzgünlerden bahsediyorum, 18'den fazla uçak yok. Aslında burada bile savaş bir bakıma sonuçlandı. Buna karşılıksa Kırım'a 20 kilometre uzakta sayısı bilinmeyen S-400 füzeleri bulunmakta. 250 kilometreden tüm Kırım'ı kitlemesi mümkün. Ukrayna hava gücü sıkıntıda ki hava güçleri zaten Sovyet yani Rus altyapısı. Deniz gücü olaraksa Ukrayna'nın deniz gücü yok. Ellerinde bir fırkateyn ve çürük botlar mevcut. Ruslardaysa çıkarma gemisi dahil çok tehlikeli bir filo var. Modern fırkateyn ve gemilerle dolu. Bunlar donanması aktif olan bizim için bile problem. Son kara kısmında da böyle, yine Rusya önde. Gerek modernlik, gerek nicelik ve çeşitlilik olarak. Tabi Ukrayna kara olarak diğer güçlerin aksine karşı koyabilir. Hava ve denize göre kara gücü çok daha iyi durumda. Ancak hava üstünlüğü olmadan tüm o tanklar Karabağ ve Suriye'deki gibi olur. Bayraktar TB2'ler var diyebilirsiniz ama Rusya 50 tane jet kaldırsa TB2'ler ne yapsın? Karabağ, Suriye ve Libya'da jet sıkıntısı vardı. Buradaysa doğrudan Rusya olduğundan çok sayıda aktif jet işin içinde. Ukrayna'nın hava savunması olsa bile bunlar Sovyet yani Rus altyapısı. Rusya sistemlerin zaaflarını bildiğinden nasıl saldırması gerektiğini de bilecektir. Geneliyle Ukrayna için sorun bu kadar büyük. Neye güvendikleri de açık. Amerika'nın ve Avrupa'nın desteği. Ne kadar püskürtürüz dese de Rusya gibi bir gücü ancak Türkiye seviyesindeki bir ordu püskürtebilir. Bu kadar birliğimiz olmasına rağmen biz bile aşırı seviyede zorlanırız. Geneliyle durum bu şekilde. Sonuç olarak Ukrayna'nın işgal edilmesi veya dağılması bizim için hiç de iyi olmaz. Hem ortağımız hem de Karadeniz'de yeni bir Libya olması işimize gelmez. Hele ki birçok ortak projemiz varken. O yüzden bir bakıma destek vermek zorundayız. Ya da Avrupa ve Amerika gibi ülkeler de destek vermek zorunda. Çünkü Rusya'ya bırakırlarsa askeri durumları gördük. Pek de iyi olmaz. Bu da Ruslar için Karadeniz ve Akdeniz üstünlüğü demek. Her türlü herkese zarar. İlerleyen durumu takip edeceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.